Nuray geldi. Merhaba Nuray. Merhaba Ege. Fatma merhaba. Dilek Şenyurt hoş geldin. Dilek Şenyurt bak Rozet'in geri geldi. Dilek Şenyurt hoş geldin. Benim özel üyem, özel abonem Dilek Şenyurt. Kalina Moneva teşekkür ederim Dilek Şenyurt. Fatma Yıldıran, Banu Kabaş, Selvin işi sağlam merhaba. Osman merhaba. Miki de burada. Geri aldım diyor Dilek Şenyurt. Teşekkür ederim. Aboneliğin için, özel aboneliğin için. Humay Ahmedova, teşekkür ederim Humay, sen nasılsın? Günel de burada. Bekircan Çetinkaya, Tunzale Kerimova. Dilek Şenyurt döndün mü Almanya'ya, Frankfurt'a döndün mü? Bitti tatil değil mi Dilek Şenyurt? Simon Anet, Yıldız Çelik, Şebnem Keçecioğlu, Esma Eken, Sadun Akil, nasılsın Sadun, iyi misin? Dilek Şenyurt daha bitmedi tatil. Daha Türkiye'desin. Nasıl, anlamadım. Anladım, daha buradasın. Peki. Peki, daha buradasın. Fatma, Tunzale, Yıldız Çelik, Sevda Gün, Sevinç Aydın. Bitti ama daha buradayım diyor Dilek Şenyurt. Anladım. Tadını çıkar Dilek Şenyurt. Keyfini çıkar. Keyfini çıkar. Evet, yani yaz mevsimi normalde sona erdi arkadaşlar. Sonbahara girdik. Bodrum'da her ne kadar daha yaz gibi hava sürse de, devam ediyor olsa da, ama hepimiz biliyoruz ki yakında her yerde yağmurlar başlayacak, fırtınalar başlayacak, ağaçlar yapraklarını dökecek ve yazı tamamen geride bırakacağız. Olsun, her mevsim güzel, öyle değil mi dostlar? Evet dostlar, başlıktaki konuyu biraz sonra konuşacağız. Bu genç ölümler beni çok üzüyor. Sizleri de üzüyordur. Bu genç kızlara e, kurşun sıkılması, onların öldürülmesi, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki o cinayeti hepiniz duymuşsunuzdur. 15 yaşındaki kız cumartesi akşamı 20 yaşındaki sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü. Sonra sevgilisi kendisini de kafasına sıktı, kendisini de intihar etti. Ve dün de Mersin'de 16 yaşındaki bir kız arabanın içinde yine tabancayla öldürüldü. Buradan anne ve babalara seslenmek istiyorum. Ne olur evlatlarınıza sahip çıkın. Lütfen evlatlarınıza, yani erkek olsun, kız çocuk olsun, çocuklarınıza sahip çıkın. Onların kiminle, kimlerle arkadaşlık yaptığını, nereye gittiğini bilin. Kimlerin yanında olduğunu, kimlerle gezdiğini, konuştuğunu, telefonla kimlerle mesajlaştığını takip edin. Çocuklarınızın peşini bırakmayın lütfen. Onları sıkmadan ama baskı uygulamadan onları sessizce gözlemleyin. Yaptıkları davranışlardan, her şeyden haberiniz olsun. Yani demiş ki bu öldürülen 15 yaşındaki kızın babası, benim kızımın sevgilisi olduğunu bilmiyordum, erkek arkadaşı olduğunu bilmiyordum demiş. Nasıl bilmezsin? Kızcağız hayattayken TikTok'ta benim sevgilim diye adamın görüntülerini paylaşmış, birlikte görüntülerini paylaşmış. Yani anne babalara çok büyük görev düşüyor burada. Çocukları doğurmak mesele değil. Onları yetiştirebilmek, onları koruyabilmek önemli olan, onları hayata sağ salim, düzgün bir şekilde başlamalarını sağlamak önemli. Yazık değil mi bu çocuklara, bu insanlara?
Yani ve o 15 yaşında öldürülen kızın sevgilisi sabıkalının biriymiş. 20 tane suça karışmış. 20 yaşında adam 20 tane suça karışmış. Anne baba bilseydi, anne babanın böyle bir arkadaşlıktan haberi olsaydı elbette araştırırdı. Kim bu, kimin nesi ve müsaade etmezdi böyle bir ilişkiye, onunla görüşmesine, bir araya gelmesine. Anne ve babalar lütfen evlatlarınızın peşini bırakmayın. Onlara sahip çıkın. Onları sokağa salmayın. Özgürlük, tamam özgürlük ama böyle de özgürlük olmaz. Çok üzüldüğüm bir konu. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Her gün şiddet haberi, ülke nereye gidiyor diyor Dilek Şenyurt. Hayatımızda hiç görmediğimiz, yaşamadığımız şeyler görüyoruz, duyuyoruz. Çok üzücü Dilek Şenyurt. Çok üzücü maalesef. Sadun Akil de diyor ki yazık ya diyor, ya benimsin ya toprağın. Bir de böyle bir mantalite var, böyle bir düşünce var değil mi? Ya benim olacaksın ya toprağın olacaksın. Barış Arduç, Hande Erçel'le son 3 yapımda oynayan partneri bu dizideki öpüşme ve sevişme sahnelerinde de birliktelerdi. Biliyorsunuz ya dediler, insanlar böyle cesaretle öpüşen, sevişen bir kadın Sabancılara nasıl gelin gidecek diye eleştirilmişti. Barış Arduç'la o sahnelerden sonra yazın başında, yaz mevsiminin başında ve Barış Arduç'a Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılığı soruldu. Biraz sonra o konuyu konuşacağız arkadaşlar. Biraz sonra o konuyu konuşacağız. Başlıktaki konuyu Afra Saraçoğlu'na Photoshop'la sevgili oldu konusunu da biraz sonra konuşmak istiyorum. Notlarıma bir göz atıyorum. Mert Ramazan Demir'i tebrik etmek istiyorum. Bravo Mert Ramazan Demir. Filmi çıkalı bir haftayı geçti ve aynı başarısı devam ediyor. Yine listelerde en yukarıda, bütün dünya çapında listelerde ilk sıralarda Mert Ramazan Demir. Çok beğeniliyor, çok takdir görüyor oyuncu. Mert Ramazan Demir'in bu uluslararası sıralamada IMDb sıralamasında da büyük bir başarısı var arkadaşlar. Şimdi o notumu bulup hemen size, evet, Mert Ramazan Demir IMDb Starmetre sıralamasında 1725. sırada, milyonlarca oyuncu, milyonlarca ünlünün sıralandığı bir, derecelendiği bir sıralama bu. Burada üyelerin oylarıyla başarınız ölçülüyor. En çok oy alanlar listelerde en üstlere doğru yükseliyorlar. Bu IMDb'yi biliyorsunuz, bu Starmetre'yi biliyorsunuz. Dünyaca ünlü bir sinema veri tabanı burası. Üyelerin oylarıyla filmler, televizyon dizileri, oyuncular 35 yıldır derecelendiriliyor. Sinema üzerine ne ararsanız bu veri tabanında bulabiliyorsunuz. Sahibi de Amerikan Amazon şirketi ve Türkiye'deki oyuncuların da onları sevenler tarafından, onların hayranları tarafından oylanarak dünya starlarıyla mukayese edildiği bir platform burası arkadaşlar. Burada mesela Mert Ramazan Demir 1747. sıradayken uluslararası dünya çapında, Çağatay Ulusoy 4584. sırada, Demet Özdemir 5967. sırada en son derecelendirmede ve Türk starlar arasında, Türk oyuncular arasında ise Mert Ramazan Demir birinci, Hande Erçel ikinci, Kerem Bürsin üçüncü sırada. Kerem Bürsin'in de önemli bir fan kitlesi var.
Hem Türkiye'de hem dünya çapında. Kerem Bürsin, Hande Erçel'le oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinden sonra, tanınırlığını çok daha artırmıştı ve Türkiye dışında da neredeyse her hafta, TT oluyorlardı Hande Erçel'le birlikte. Hatırlayın o günleri. Hem Avrupa'da hem Güney Amerika'da fanları onları sürekli olarak sosyal medyada paylaşıyorlardı ve birlikte de çok güzel canlı yayınlar yapıyorlardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Birlikte canlı yayınlar açıyorlardı ve o canlı yayınlar da çok sayıda hayran tarafından takip ediliyordu. Kerem Bürsin'le Hande Erçel'in canlı yayınları. Kerem Bürsin şimdi Çarpıntı dizisinde oynuyor. Çekimler devam ediyor. Lizge Cömert'le birlikte ve önümüzdeki pazar günü ayın 7'si 7 Eylül'de Çarpıntı dizisinin ilk bölümü ekranlara gelecek. Fanları, hayranları hem Lizge Cömert'in hem Kerem Bürsin'in çok başarılı olacağına inanıyorlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Çarpıntı dizisi ilginç bir konusu var. Başarılı olabilir mi? Dilek Şenyurt. Bravo Mert Ramazan Demir. Başarıları daim olsun. İnşallah ülkeyi terk edip gidip başka ülkelerde kalmaz. Yani kendi ülkelerinde zirve olup dünyaya açılınca bazıları ülkelerine sırtlarını dönüyor. Evet Dilek Şenyurt. Can Yaman mesela bunu yaptı ama Can Yaman da kendini bitirdi. İtalya'da da dipte Can Yaman. İtalyanlar da artık onu desteklemiyorlar. Takipçileri, fanları çok azaldı İtalya'da da. Yaptıkları yüzünden, kendi hataları yüzünden. Ben Mert Ramazan Demir'in iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Mert Ramazan Demir'in ülkesini hiçbir zaman terk edeceğini zannetmem. Yurt dışından teklifler alabilir Mert Ramazan Demir. Yurt dışında elbette aldığı teklifleri değerlendirip ortak prodüksiyonlarda, ortak projelerde çalışabilir. Yabancı yapımlarda da çalışabilir. Ama ben onun ailesine, ülkesine bağlı bir genç olduğunu biliyorum. Gitse bile Türkiye'yi asla hele Can Yaman'ın yaptığı gibi Türkiye mi İtalya mı diye soracaklar Mert Ramazan Demir'e de İtalya diyecek ha. Mert Ramazan Demir asla öyle bir şey yapmaz. O çocuk benim gördüğüm kadarıyla topraklarına bağlı. Dilek Şenyurt evet aynen katılıyorum Bilal Bey. Kötü bir örnek Can Yaman. Evet mesela evet Servin işi sağlam teşkilatın karşısında şansı yok çarpıntının diyor. Ya Servin hiç belli olmaz. Teşkilat çok iyi bir dizi. Çok iyi bir dizi katılıyorum. Ama hiç belli olmaz. Bölebilir belki reytinglerini. Humayda Çarpıntı'da çok sevdiğim oyuncular var diyor. Meral Bildik. Mert adam gibi adam diyor. Ebru Kaya Afra Mert barışacak mı yine diyor. Yani ben onların barışmasını çok istiyorum. Yani onların ayrı olmamasını çok istiyorum. Zaten hep destekliyorum Afra'mı başından beri biliyorsunuz arkadaşlar. Hep beraber yaşayıp göreceğiz elbette. Evet, Afra Photoshop'la nasıl sevgili oldu? Biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun bu dizideki rolüyle ilgili Kenan İmirzalıoğlu'yla oynadığı dizideki rolüyle ilgili yaptığım araştırmaya devam edeceğim. Sizlere anlatmaya. Biraz sonra o konuya geleceğim. Aynen katılıyorum Bilal Bey. Kötü bir örnek Can Yaman demişti. Dilek Şenyurt. Evet tekrar okudum. Dilek Şenyurt benim özel üyem, özel abonem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de rozeti var renkli. YouTube'un kendisine verdiği. İsmini de YouTube renkli harflerle yazıyor. Dilerseniz sizler de özel üyem olabiliyorsunuz. Bunun için açıklamalar bölümüne kendi hesabımdaki sayfamda başlığın altındaki açıklamalara yazdıklarımı okuyun lütfen ve
YouTube sayfasındaki, YouTube hesabımdaki uygulamaları, yönlendirmeleri takip ederek özel üye olabiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz pardon, Süper Etiket ve Süper Chat'te alabiliyorsunuz dedikten sonra şeyi bir daha rica edeyim arkadaşlar. Yeteri kadar yeteri kadar mesaj almadım. Yurt dışından beni izleyen takipçilerimden bir ricam olduğunu söylemiştim. Hangi ülkeden izliyorsanız bir cümle, Bilal Bey Bilal Bey ben seni İtalya'dan izliyorum ve yanına İtalya bayrağı emoji olarak koyup yorumlarda yazarsanız memnun olurum demiştim. Nereden izliyorsunuz artık? Gürcistan'dan, Hindistan'dan, dünyanın çok çeşitli ülkelerinden izleniyorum da bazı mesajları şekli benim istediğim gibi olmadı ve bazı arkadaşlar da bayrak koymayı unutuyorlar mesela. Bazı arkadaşlar sadece bayrak koyuyorlar, ülkelerini yazmıyorlar. Bir tanıtım hazırlıyorum da o tanıtımda kullanacağım. Bazıları çok düzgün geldi. Onları aldım, ayırdım mesela. Lütfen rica ediyorum. Bilal Özcan ya da Bilal Bey, ben sizi işte Fransa'dan izliyorum. Yanına Fransa bayrağı emojisi. Bu şekilde yorumlara bir mesaj bırakırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bu arada bilalozcan.com web sitemde yazılarımı da okumanızı rica ederim. Yazılarım orada devam ediyor. bilalozcan.com web sitemde günlük magazin konularındaki yazılarım devam ediyor. Bunları da söyledikten sonra evet, Afra Saraçoğlu'yla bayağı ilgili, bayağı elimde konuşacak malzeme var ama ben önce sizlere Hande Erçel'den bir haber vermek istiyorum. Hande Erçel önceki gece kız arkadaşlarıyla birlikte çıktı. Ünlülerin rağbet ettiği bir mekanda gönlünce eğlendi. İki kız arkadaşıyla birlikte Hande Erçel ayrılığın stresini üzerinden tamamen attı. Cansın Denizer yakın arkadaşları ve Mihre Mutlu'yla, Mihre Hanım'ı biliyorsunuz, bir ünlü oyuncunun da eşiydi. Çocuğunun annesi. Kimindi? İbrahim miydi? Mihre Mutlu ile gülerken paylaşımlar da var sosyal medyada. Ve geç saatlere kadar Hande Erçel gönlünce arkadaşlarıyla birlikte eğlendi. Son derece mutlu olduğunu söylüyorlar. Onu orada gören benim takipçilerim Hande Erçel'in kahkahalar attığını, arkadaşlarıyla dans ettiğini, müzik dinlediğini ve hiç de düşünceli, üzüntülü görülmediğini söylediler. Hande Erçel'e işte böyle diyeceğim ben de. Geçtiğimiz günlerde ayrılıktan hemen sonra kendisini karavanına kapattığını, dizi setinde çalışanların onun üzgün olduğunu söylediklerini anlatmıştım. Ancak bu stresi üzerinden atmış görünüyor Hande Erçel. I am from Iran diyor bir arkadaş İran'dan. Tabii buraya değil, YouTube videonun altına ben paylaştıktan sonra videoyu, bittikten sonra yayın, Afra'nın OGM dizisi kesinleşti. OGM Onur Bey'i susturdu. Bekleyeceğiz. Gülseren Başdoğan. Mert yürü be kim tutar seni Afra daha iyilerine layık diyor. Meral Bildik. Miray Kaya kına yakmıştır diyor Ay Yıldız. Aynı şey Hande Erçel için de geçerli. Hande Erçel de her zaman çok daha iyilerine layık. Bunu da burada söyleyelim. Diyorsunuz ki arkadaşlar Nilperi Şahinkaya'nın annesinin cenazesinden önce de söylüyordunuz bunu. Hande Erçel, Bilal Bey, bunu söyleyenler Hanker fanları. Tabii hepiniz değil. Hanker ne? Hanker ne? Bilen var mı? Hatırlayan var mı? Yıllar ne çabuk geçiyor değil mi dostlar? Yıllar, aylar, haftalar, günler
Ne çabuk geçiyor. Sene 2020 miydi? Dilek Şenyurt diyor ki, "Bilal Bey, vallahi ben her daim şunu söylerim naçizane, bir ilişkiye 3 yıl çok fazla." Dilek Şenyurt, mutlu ilişkiler evlilikle sonuçlansın ama Dilek Şenyurt ya. Öyle diyorsun da eğer birbirlerini çok seviyorlarsa, ayrılmasınlar. Devam etsin sonsuza kadar. Nuray Yaylacı Hande Kerem diyor. Humay Ahmedova Hande Kerem diyor. Hanker'in Hande Kerem olduğunu söylüyorlar. Evet arkadaşlar, eee, Hanker ilişkisi Bilal Bey, madem Hande Erçel ayrıldı, Hanker yeniden birleşsin diyordunuz. Tabii ki böyle bir şey isteyebilirsiniz de mantıken, olmaz. Bizim ülkemizde, bizim kültürümüzde, bizim anlayışımızda böyle bir şey mümkün değil. Her iki taraf da ayrıldıktan sonra başkalarıyla yaşayacaklar, beraber olacaklar. Ondan sonra, dönüp tekrar olmaz böyle bir şey. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Eee, Yani bana, sen, yaşlısın, sen, işte, şeysin, geri kafalısın diyebilirsiniz ama zannetmiyorum ben bunu hiç kimse, ne kadın ne erkek Türkiye'de, %99'u kabul etmez böyle bir şeyi. Eee, Ancak arkadaş olabilirler. Yani arkadaşlık da olmaz da ancak selamlaşabilirler ve gördük ki Nilperi Şahinkaya'nın annesinin cenaze töreninde selamlaşmadılar bile. Hande Erçel'le Kerem Bürsin. Ne kadar acı değil mi arkadaşlar? Yani siz 2 sene, 2,5 sene birbirinizi sevin, birbirinizi sayın, çok güzel bir birliktelik geçirin. Haftada bir, haftada 2 mutluluğunuzu canlı yayınlarla, Instagram'dan açtığınız canlı yayınlarla milyonlarla paylaşın. Dünya çapında insanlarla paylaşın. Aşkınızı kameraların önünde yaşamaktan çekinmeyin ki onlar bunu gösteriyorlardı. Anlıyorduk canlı yayınlarda yüzlerinden, birbirlerine bakışlarından, gözlerinden. Ama, ayrıldıktan sonra birbirinize selam dahi vermeyin. Birbirinizin yüzüne dahi bakmayın. Yan yana geçtiler. Yanından geçti Hande Erçel. Ne Kerem döndü bir baktı, bir gülümsedi, bir selam verdi. Ne Hande o tarafa döndü baktı, selam verdi. Ben buna içerledim. Hiç değilse bir selam ya. İnsan hiçbir çifti, hiçbir seven çifti, bugün birbirlerini çok seven çifti, gelecekte birbirlerine selam vermekten alıkoyacak kadar soğutmasın Allah. Hiçbir çifti böyle soğutmasın. Ne kadar acı arkadaşlar. Dilek Şenyurt, "Çocuk düşünülüyorsa tamam." diyor. Yani, 6 ay, 1 sene zaman verirsiniz. Baktınız ki karşınızdaki sadece çocuk düşünüyorsanız ilişki 3 sene sonra da, devam edebilir diyor. Yani evliliğe gidebilir diyor Dilek Şenyurt. Şöyle bir deyim vardır diyor. "Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir." Ya, ben gideni değil, giden beni kaybetmiştir. Gerçekleri dinlemek bana zor geliyor. Gerçek ama bu Dilek'in söylediği. Ay Yıldız, Bilal abi, ben biraz romantiyim galiba. Bilal abi, sence Afra ve Mert bundan sonra birbirine selam verir mi? Verir. Verir, verir. Afra öyle bir insan değil, Mert de öyle bir insan değil, verir. Ay Yıldız'ın sorusu da çok güzeldi. Evet, o yüzden Hanker'in, tekrar başlaması arkadaşlar mümkün değil ya. Mümkün değil. Yani cenazede selam vermedikleri için değil de, hem o, işte, gördünüz cevabı hemen geldi, ya da, hem o hem de yani olmaz ya, olmaz. Kaldıramaz insanlar. İkisi de kaldıramaz araya başkaları girdiği için. Bu arada Hande Erçel'in, diziyle ilgili çalışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. Meyra'yı oynayacak. Hande Erçel'in diziden görüntüleri, yeni görüntüleri, yeni fotoğraflar var. Eee, Bugün düştü sosyal medyada. Hande Erçel'in bu bir Kore dizisi uyarlamasıydı biliyorsunuz. Daha evvel konuşmuştuk. Ve
Hande Erçel bu orijinal dizideki oyuncuya, karaktere çok uygun bir görüntü veriyor dizide. Çok uygun bir eee, çalışma gösteriyor. Yönetmen Hande Erçel'in performansından çok memnun ve rol arkadaşlarıyla Barış Arduç'la zaten uyumluydu. Çok iyi bir ortaya dizi çıktığı söyleniyor. Dilek Şenyurt verirler onlar çünkü önce arkadaş dostlar her şeyden önce afram selam verir birbirlerine. İnanıyorum ben de vereceklerine. Evet. Hande Erçel İstanbul'un güçlü ailelerinden gelen bir hanımı Meyra'yı canlandırıyor ve Barış Arduç da başarılı bir avukat. Bakalım biz dizi başladığı zaman ekranda neler göreceğiz? Dizi de önümüzdeki hafta ya bu önümüzdeki pazartesi ya da ondan sonraki pazartesi ekrana gelecek diye duydum. Bu arada Hande Erçel ayrıldıktan sonra karavanda hüzün yaşıyordu diye anlatmıştım ya, karavanda ayrıldığı günden sonra zor geçti onun için zaman. Karavanda kendi sahnesi olmadığında siyah beyaz resim çalışması yaptığını söylediler. Resimle oyalandığını söylediler. Repo günlerinde de evindeki atölyesinde yağlı boya resim çalışmaları yaptığını söylediler. Resim yaparak stresini attığını söylediler. Biliyorsunuz o İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi. Oyunculuğa başladığı zaman fakültede kaydını dondurmuştu. Geçen sene Hakan Sabancı ile tekrar üniversiteye gittiler. Üniversiteyi ziyaret ettiler rektörü ve kaydını tekrar canlandırmıştı. Hatta yaptığı 3 eserle okulun bir sergisine katılmıştı Hande Erçel. Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okuyor. Eee, ve resim yaparken boyaların içinde yüzüyorum ama bu bana mutluluk veriyor, huzur veriyor diye de bir sözü vardı. Benim için stres atmanın en güzel yöntemi demişti resim için. Şimdi de set aralarında eee, kara kalem karalama yapıyor. Repo günlerinde de evinde yağlı boya çalışmalar yapıyor. Ama Hande Erçel işte dün gece kız arkadaşlarıyla eğlendi. Belli ki artık yavaş yavaş tekrar morali yerine geliyor. Bunu da söyledikten sonra mesajlarınıza bir daha bakayım. Ekranlarda benden başka Mert'in başarısını, Hande Afra Saraçoğlu'nun başarısını, onların birbirleriyle olan uyumlarını konuşan çok az gazeteci, televizyoncu vardı arkadaşlar. Hiçbiri onların aşkını doğrulamıyordu. Hep PR diyorlardı, sahte diyorlardı. Eee, onlar birbirine aşık değil diyorlardı. İşte onlar sevgiliyken de onların ayrıldıklarını iddia ediyorlardı. O nedenle ekranda bugün onlarla ilgili yine haber görememeniz normal. Onların yaptıklarını, onların başarılarını anlatmamaları normal. Hande Erçel'i de anlatmıyorlar. Nedense ekranlarda artık işi bilen televizyoncu yok. Yani bu konuları gerçek anlamda bilen, gazeteciliğe emek vermiş, gazeteci olan, araştırmacı, televizyoncu programlarda kimse yok. O yüzden de kimseden böyle bizim başarılı oyuncularımızla ilgili gerçek haberler konuşmalarını, anlatmalarını beklemeyin. Onlar ha 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 ho ho ho. Bildikleri, yaptıkları o. Bol bol gülmek, kahkaha atmak. Evet, Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisinin tanıtım filmi
bu hafta çekilecek arkadaşlar. Afra Saraçoğlu bugün de, eee, reklam filmi çekti, hâlâ çekiyor. De Facto firması biliyorsunuz sözleşmesini yine uzattı Afra Saraçoğlu'yla. Bu 3. senesi. De Facto firması hem ücretine zam yaptı, eee, giyim firması hem de, eee, sözleşmesini uzattı ve Afra Saraçoğlu bugün, sonbahar çekimlerini yapıyor. Firmanın sonbahar ürünü çekimlerini yapıyor arkadaşlar. Çok çalışkan bir kız. Bir setten çıktı, diğer sete hazırlanıyor ve arada da reklam filmi çekiyor. Ha, diyorlar ki, "Ya Bilal Bey, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı ama Afra eski sevgilisini, daha önceki sevgilisini bir kalemde silmişti, silip atmıştı. Ama Mert Ramazan Demir'in fotoğrafları hâlâ duruyor, hâlâ silmedi. Eee, Neden silmiyorlar birbirlerinin fotoğraflarını?" diyorlar. Çünkü onlar birbirlerini gerçekten sevdiler arkadaşlar. Yani aralarında bir ayrılık da olsa, eee, ayrılmış da olsalar, birbirlerine kızmış da olsalar olabilir ama, kolay değil yani. İnsanın eli varmaz. Eli varmaz. Diyebilirsiniz ki peki takipten nasıl çıktı? Eee, Onunla ilgili bir şey duyduğu zaman sinirlenip ilk hamle olarak takipten çıkabilir. Bunu herkes yapıyor. Sadece ünlüler değil, normal hayattaki insanlar da bir başkasına kızdıkları zaman, kendilerine dokunan bir yanlışını, hatasını öğrendikleri zaman hemen ilk yaptıkları şey artık, o insanın takipten çıkmak. Dolayısıyla Afra'nın da Mert'in de birbirlerine bunu yapmış olması doğal ama fotoğraflarını silmek tamamen kalbinden atmaya karar verdiğin zaman olabilir ancak diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bu benim fikrim. Onun geriye dönüşü olmuyor ya. Olmuyor. Artık ondan sonra o artık tamamen, onu unutmaya alıştın artık. Onsuz olmaya alıştın artık. O aşamaya gelince zaten en son aşama o. O aşamaya gelince siliyorlar birbirlerini. Öyle Sevim Özdemir. Banu Kabaş, Afra Mert diyor, dua ediyor barışmaları için. Ay Yıldız, Afra'nın vakti olmadı. Bekleyin en yakın zamanda Mert'i siler diyor. Dilek Şenyurt, vallahi helal olsun güzel Afra'mız maşallah. Bünye dayanmıyor. Gençlik bir başka. Gençlik bir başka arkadaşlar. Yani evet doğru söylüyorsun. Eee, Dilek Şenyurt. Şimdi arkadaşlar beğen sayısı yine az. Beğen sayısı yine az. Bir notlarıma bakıyorum. Afra Photoshop'la sevgili oldu. Hande nasıl doğdu? Başlığımız. Hande nasıl yeniden doğdu? Hande, eee, kendi küllerinden doğdu Hande Erçel. Kendini tamir etti. Dün gece arkadaşlarıyla eğlenmeye gidip de felekten bir gece çalması zaten mutluluğu, kahkahalar, attığı kahkahalar, onu orada görüp de bana yazanlar, eee, Hande Erçel'in ayrılığı geride bıraktığını ve kötü günleri atlattığını gösteriyor. Yeniden doğdu. Afra Photoshop'la sevgili oldu. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Konuşacağız birazdan. Evet. Afra Saraçoğlu dizide Avukat Çağla karakterini canlandıracak. Bu bilgi çeşitli kaynaklardan doğrulandı zaten her yerde var artık. Kenan İmirzalıoğlu ailesiyle bağlarını koparmış başarılı bir cerrah. Abi dizisinden söz ediyoruz. Abi. Diziyle ilgili haberlerde Afra'nın rolü Doğan'ın partneri olarak tanımlanıyor. Romantik ya da profesyonel bir bağa işaret eden bir ifade. Romantik ya da profesyonel bir bağa Doğan'ın partneri. Çok yönlü bir ilişki potansiyeli olduğunu gösteriyor aralarında. Doğan'ın ailesiyle ilgili detay ise şöyle: deniz ticareti yapan
Tahir ve Saadet Hancıoğlu'nun oğlu Doğan. Sinan adında bir abisi var Doğan'ın. Melek ve Gülüşen adında da 2 kız kardeşi var. Yani Doğan kim? Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakter. Dizide Doğan'ın düğün vesilesiyle Çağla ile tanıştığı ve o akşam yaşanan bir hadisenin hayatına yön vereceği belirtiliyor. Bu bağlamda Çağla'nın tanışma şekli romantik ya da profesyonel zeminli. Eldeki bilgiler net. Çağla Doğan'ın kardeşi veya kızı olarak tanıtılmayacak. Çağla dizide Doğan'ın kardeşi ya da kızı olmayacak arkadaşlar. Bu notlar benim araştırmalarımdan çıkardığım notlar. Evet. Şimdi bizim eleştirdiğimiz ve sosyal medyada çok eleştirilen konu arkadaşlar ne? Afra ve Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili. Yani tabii ki şunu söyledik. Ben yazımda da bunu yazdım ve bunu burada söyledim. Ama tekrar kısa üzerinden geçmekte fayda var. Afra Saraçoğlu'na başka dizi mi yoktu? Başka dizi mi bulamadınız? Afra Saraçoğlu'na başka teklif gelmiyor muydu? Mümkün değil gelmemesi. Onlarca teklif gelmiştir ama bu yapımcı bırakmıyor tabii. Bırakmıyor. Yani insan bu kadar başarılı, bu kadar çok reytingi olan, dünya çapında bu kadar çok sevilen bir oyuncuyu bırakmak ister mi? Bırakmıyor. Yani benim elimdeki proje bu. Benim elimde Kenan İmirzalıoğlu'yla bir dizi var. Oraya da bir bayan lazım. Kenan İmirzalıoğlu'nun tek başına yıllarca ara vermiş. Şimdi oynatsam X bir bayanla riski var, işin tutup tutmayacağı belli olmaz. Ya tutmazsa batarım. Ben elimde Afra Saraçoğlu varken Afra'yı oraya monte edeyim. Ama arada 24 yaş fark varmış. Onu ayarlarız be abi. Yeter ki Afra'yı ikna edelim. Yani Afra'yı da ikna olması için önce 2,5 milyon lira teklif ediyorlar haftada. Kabul etmiyor. Ben diyor babamın yanına gideceğim, tatile gideceğim Amerika'ya diyor. Düşünmüyorum. Bir sene tatil yapacağım. Bir sene çalışmayı düşünmüyorum artık diyor. Ondan sonra menajeri tekrar araya giriyor. Neslişah en yakın arkadaşı araya giriyor. Yapımcının isteği üzerine. Ücreti 3,5 milyon liraya çıkarıyor yapımcı. Yani insanlar da parayı sever tabii. Kim olsa düşünür yani tekrar bu teklifi. İyi bir para çünkü 3,5 milyon lira. En iyi kadın oyuncu bugün 2,5 milyon lira alıyor işte. Hande Erçel. Demet 2 alıyor galiba. Demet Özdemir. Neyse yani 3,5 milyon lira iyi para. En yüksek bir kadına verilen en yüksek ücret Türkiye'de bir kadın oyuncuya. Biliyorsunuz kadın oyuncular ne kadar iyi olursa olsun her zaman erkek oyunculardan daha az ücret alıyorlar. Bizim ülkenin de böyle bir durumu var yani. Kadınlar her sektörde maalesef ikinci planda tutuluyor. Ama helal olsun. Afra Saraçoğlu, işte Hande Erçel, Serenay Sarıkaya her zaman dik duruyorlar bu konuda. Ve onların etrafında artık senaryolar düşünülüyor. Şimdi Afra Saraçoğlu'nu kendi yaşına uygun, yaşına yakın bir oyuncuyla oynatabilirdiniz. Ona bir senaryo, Afra'nın üzerine bir dizi monte edebilirdiniz, bir senaryo oluşturabilirdiniz. Ama siz hem Kenan'dan yararlanmak istiyorsunuz, hem Afra'yı Kenan'ı Afra ile kuvvetlendirmek istiyorsunuz. Burada Afra da çok iyi para kazandığı için aslında kullanılmış gibi olmuyor. Fakat bu yaş farkı meselesi insanların canını sıkıyor. Neden kendi yaşına uygun bir oyuncuyla uygun bir senaryoda oynamıyor da bu kızcağız? Ya bundan sonra alışkanlık olur da Afra'ya hep babası yaşında erkeklerle aşk filmleri gelirse, aşk dizileri teklifi gelirse, ya Afra'ya artık sektör o gözle bakarsa, ya Afra'yı sevenler de Afra'nın bu değişikliğinden hoşlanmazlarsa, ya dizi reyting yapmazsa, şu oynadığı dizi Kenan İmirzalıoğlu'yla dizisi insanlar kızıp da seyretmezse Afra'ya yazık olmaz mı? Şimdi bu yapımcının 2 tane dizisi mesela şu anda Kenan İmirzalıoğlu ve Afra ile oynadığı
oynayacağı diziden başka Çarpıntı dizisi. Bu da aynı yapımcının OGM Production. Kerem Bürsin 38 yaşında başrol oyuncusu. Yizge Cömert 23 yaşında. Onların da arasında yaş farkı var. Onların arasında da 15 yaş fark var. Nedir bu ya? Yani bir başka yapımcının bir başka dizisinden bahsedeceğim. Burak Deniz 34 yaşında, Su Burcu Yazgı Coşkun 18 yaşında. Bir Gece Masalı dizisinde beraber oynadılar. Bir Gece Masalı'nda. Aradaki yaş farkı bayağı konuşuldu. Yani neden böyle oluyor? Nereye evriliyor sektör? Sektörde 30 yaşındaki kadın oyuncuları artık çok affedersiniz yani olgun kadın. Çok affedersiniz. Sözüm meclisten dışarıya. Yani kart kadın gözüyle bakılacak. Olur mu böyle şey ya? 30 yaşındaki kadınlar yani yaşı yaşına uygun olması lazım oyuncularında. 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, hadi 5 yaş. Ama 15 yaş, 24 yaş. Yani ekranda bilmiyorum ama bana garip geliyor. Sadece bana değil, milyonlara da garip geliyor. Böyle olmaması lazım. Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisinin tanıtım filmi bu hafta çekilecek. Bakalım Kenan İmirzalıoğlu'na makyajla ne kadar gençleştirebilecekler Kenan İmirzalıoğlu'nu Afra ile aynı sahnelerde. Yorumlarınızı okuyacağım. Yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Mesela Boran Kuzum Afra'dan 5 yaş büyük. Boran Kuzum'la olabilir yani bir filmde. Denizcan Aktaş 4 yaş büyük Afra'dan. Olabilir yani yan yana. Çok da güzel dururlar resim olarak. İyi de oyuncu bu söylediklerim biliyorsunuz. Ekin Koç çok iyi oyuncu 5 yaş büyük. Alperen Duymaz çok yakışırlar 5 yaş. Bilal Yiğit Koçak güzel oyuncu, yakışıklı çocuk, güzel çocuk. Ezgi Cömert'in Bilal Yiğit Koçak 2 yaş. 2 yaş büyük Afra'dan. Mert Ramazan'ı zaten söylemeye gerek yok. Yani Afra'yla yaşı yaşına uygun başka oyuncular da vardı elbette. Onlarla da oynayabilirdi. Ama babası yaşındaki insanla sevgili olmasını istedi yapımcı ve hepimize bunu kabul ettirmeye çalışıyor. Bakın, şimdi bu filmin afişi. Bugün bu çıktı bu afiş. Afra Saraçoğlu bildiğimiz Afra Saraçoğlu. Ama Kenan İmirzalıoğlu'na bakın. Photoshop'la nasıl gençleştirilmiş. Photoshop'la nasıl gençleştirilmiş. Tamam da yani bunu burada yapabilirsiniz. Bunu afişte yapabilirsiniz. Ama yani dizide nasıl yapacaksınız bunu? Videoda nasıl yapacaksınız? Bu adamı nasıl bu kadar genç gösterebileceksiniz? He? Yani Photoshop'la sevgili mi olacak? Yani illa zorla, Photoshop'la, boyayla, badanayla illa yani adamın görünüşünü değiştirip sevgili yapacaksınız ha? Dilek Şenyurt ama Afra'dan çok güzel bir avukat olur diyor. Katılıyorum. Her rolü hakkıyla canlandıran, yaşayan ve yaşatan yetenek Afra Saraçoğlu. Aynı şekilde Mert Ramazan Demir de öyle. Çok güzel Dilek. Katılıyorum. Çok güzel. Dilek Şenyurt'un rengi farklı görüyorsunuz ve rozet var isminin yanında. Çünkü o özel abone. Sizler de dilerseniz özel abone olabiliyorsunuz. Beğen sayısı beni takip edip de yayınımı izleyip de beğenmeyenler var. Olabilir, saygı duyuyorum ama beğenenler varsa yayınımı lütfen like'lasınlar. Çiğdem Aslan Argun niye kahkaha attın Çiğdem?
Hüseyin de burada, Kemal de burada. Yok yok at kahkaha, gül hayatım gül. Zaten yeterince dertli hayat. Sevcan Ersoy, korkuyorlar dizileri tutmayacak Afra da Mert de. İlbeycan Akay, abi dizisini Afra için izleyeceğiz. İzlemeliyiz. Abi dizisini. Evet, Vasıf Şabanov ne kadar gençleştirirse gençleşsinler adam yüz bakımından zaten yaşlı gösteriyor. Evet öyle. Abi dizisini Afra için izleyeceğiz, izlemeliyiz. Zaten Afra'nın rolüne, oyunculuğuna, Afra'nın sahnelerindeki performansına hepimizin şapka çıkaracağına eminim arkadaşlar. Vasif Sabanov. Afra'nın yerine en çok Mert yakışıyor. Afra'nın yanına. Gülseren abi iyi Afra Saraçoğlu için izleyeceğiz. Tabii. Hiranur bırakın artık Afra ile Mert'i diyor. Hiranur kızdı. İlbeycan bir numara yapmalıyız diyor Afra'yı diyor diziyi izleyerek. Ay Yıldız İhsan Alya yaş farkı var ama tuttu diyor. İhsan Ali. Evet. Dilek Şahirt. Valla bu Photoshop öyle bir şey ki ben bile bazen kendimi tanıyamıyorum diyor. Dilek Şahirt. Alemsin. Zahra da burada. İran'dan Zahra. Hoş geldin. Afra Mert Bilal abi diyor Zahra. Sadun Akil abi Afra ile Mert ne olacak diyor. Bekleyeceğiz. Şu anda söyleyecek bir şey yok. Mesela Afra Mert'in evinde ne gördü niye söylemiyorsunuz? Valla o Onur Akay'ın haberi hakikaten onu Onur söylemek istemedi. Çünkü yani söylenecek bir şey değil arkadaşlar. Lütfen o konuda ısrarcı olmayın. O tamamen özel hayata giriyor çünkü. O konuda ısrarcı olmayın. Fatma, Mert ve Afra arasında ne oldu yine Bilal abi diyor. Hüseyin adımı değiştirmeyecek Bilal abi. Afra değiştirecekler. Ayşe Gök bence adamı değiştirmeyecekler diyor. Afra'yı değiştirecekler diyor. Olur mu öyle şey ya? Hüseyin olur mu öyle şey canım? Afra'nın güzelliği varken Afra'yı yaşlandıracaklar. Adamın yaşına mı yaklaştıracaklar? Hadi canım. Hüseyin, Afra'nın güzelliğinden faydalanması lazım rejinin. Televizyon, dizi görsel bir olaydır. Bu kadar genç, güzel bir kadını bulmuşsun oyuncu olarak. Niye yaşlandıracaksın onu Hüseyin? Olmaz. Tataristan'dan selamlar diyor Karin. Karin hoş geldin. Tataristan Rusya'ya bağlı özerk bir cumhuriyet değil mi Karin? Rusya'nın içindesiniz. Ay Yıldız Afra Mert'in nelerini gördü? Semra Karadaş olabilir diyor. Peki dostlar sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Lütfen yayını beğenenler like'lasın, beğen yapsın. Abone olmadan izleyenler varsa aranızda abone olmalarını rica ediyorum. Yarın yeni bir yayında, çarşamba yarın inşallah yeni bir yayında buluşmak üzere. Hepinize sevgiler, saygılar.